Aslında Car Parking 2'nin yani çıkışına özel güzel bir VS videosu yapmayı düşündüm Car Parking 1 ile Car Parking 2'yi. Biliyorsunuz Car Parking 2'ye bir sürü özellikler geldi ve bunu da Car Parking 1 ile karşılaştırmak daha iyi olacağını düşündüm. Yani o yüzden de VS videosu yapayım dedim. Bu arada ben kendime göre bir tablo oluşturdum. Bu tablolara göre oyundaki en beğendiğim özelliklere, hangi oyundaki özellikleri beğenirsem o oyunun logosunun altına tik koyacağım. Bilginiz olsun. Bu kendi tahmini tablom olduğu için de yani herkesin fikri ayrı olabilir. YouTube'un algoritması da like'lara göre çalıştığı için de like atmayı unutmayın. Şimdiden like atan herkese çok teşekkür ederim. Şimdi dilerseniz uzatmadan gelin videomuza geçelim efendim. Evet, ilk karşılaştırmamız oyunun boyutuyla alakalı. Yani ne kadar çok yer kaplıyor dediğinizde, yani telefonunuzda veya tabletinizde, herhangi bir cihazınızda ne kadar çok yer kapladığını buradan görebilirsiniz. Car Parking 2 burada birazcık daha çok yer kaplıyor. Ya cihazı iyi olanlar için Car Parking 2'yi diyebilirim ama ben tarafsız taraf olarak düşük bütçeli cihazlar da çok olduğu için de yani Car Parking'in normal birinci oyununu tavsiye edebilirim düşük cihazlara. Ama dediğim gibi çok yüksek cihazlı, yani iPhone gibi cihazlar rahatlıkla Car Parking 2'ye erişebilir ama yani çoğunlukla yani cihaz orta seviye ve düşük seviye olanlar çok olduğu için de, yani benim cihazım da orta seviye olduğu için de ben Car Parking 1'i seçiyorum boyut olarak. Karşılaştırmamız ise balara yansıyan nesneler, gölgeler, yansımalar. Şöyle iki karşılaştırmaya da bakacak olursak Parking 2 açıkça söyleyeyim, banın üstü cam gibi, açıkça söyleyeyim. Yani her şey yansıyor. Yani gölgeler falan, yansımalar, parlaklıklar, yani ışığın yön değişim falan, açıkça söyleyeyim her yansıma burada verilmiş. Normal Car Parking'de ise gölgeler çok net bir şekilde, yani düz bir şekilde arabanın üstüne yansıyor. Ayna gibi parladığını söyleyemem. Hadi ufak parlaklıklar var ama yani Car Parking 2 kadar o kadar çok detaylı olamamış. Benim burada puanım ise Car Parking 2'ye verebilirim. Evet, arabalar çoğunluğuna gelecek olursak Car Parking 2'de 154 tane araba var. Normal Car Parking'de ise 167 tane araba bulunuyormuş. Açıkça söyleyeyim, konu araba oyunu oldu mu? Yani arabaları daha da çok yapsalar yani o firma daha iyi olabilir. Yani sonuçta herkesin zevki ayrı dediğimiz gibi. Yani herkes sonuçta spor araba kullanacak diye bir şey yok. Klasik seven var, offroad seven var, GDM sevenler var. O yüzden de arabayı ne kadar çok yaparlarsa, yani ikinci oyun için söylüyorum, o kadar çok gelişirler. Burada da Car Parking 1'de daha fazla araba olduğu için 1-0 tekrardan öne geçmiş oluyor. Sıradaki karşılaştırmamız bir arabayı duvara sürttüğünüzde oluşan hasar miktarı. Aynı şunun gibi şöyle sürterseniz arabada oluşan hasara bakıyoruz dediğimiz gibi. Car Parking 1'de ya gayet normal bir şekilde, yani tekerleklerin orada falan hasar oluşmuş ama yani kapıların orada pek fazla hasar oluşmamış. Klasik Car Parking'in yani normal fiziği diyebiliriz. Araba göçmüş falan, az da olsa kaza fiziği eklenmiş diyebiliriz oyuna. Car Parking 2'de şöyle bir detayı beklerdim. Yani bir arabayı sürttüğümüzde kapılarda falan çizik olursa falan çok güzel olurdu. Car Parking 1'deki kadar o kadar çok yani abartılı bir şekilde yani parçalanmamış açıkça söyleyeyim. Çamurluğun orada birkaç detaylar var. Ben Car Parking 2'nin pek fazla kaza fiziğini beğenmedim. Sürtünme fiziğini beğenmedim. Evet, kaza fiziğinden tekrardan ilerliyoruz. 100 kilometre ile bir duvara çarpma testi yaptım Honda'lar üzerinde. Birinci oyun bakarsak yine Car Parking'de tampon, arabanın ön tamponu bildiğin içine göçmüş. Arada falan çatlama yok. Kilometre olduğu için birazcık tampona oluşan bir hasardı bu. O yüzden de tamponun tamamen içe çöktüğünü söyleyebiliriz. İkinci oyunda tamamen tampon içeriye çökmedi. Bu farlar parçalandı. Ve de benim en çok beğendiğim detay ise Car Parking 2'de arabanın camları tuzla buz olmuş gördüğünüz gibi. Parking 1'de de vardı ama çok az şekilde görebiliyorduk. Yani çok kalitesizdi yani. Bunu Car Parking 2'de daha çok kaliteli yaptıklarını söyleyebilirim. Açıkça söyleyeyim, ben burada iki yere de puan vermek istiyorum. Çünkü Car Parking 2'de şöyle bir detay var. Camların tuzla buz olması gayet çok güzel bir detay ama arabanın kaza fiziği çok kötü ama Car Parking 2'ye buradan puan verebilirim. Ve de kaza fiziğine de Car Parking 1'de olduğu gibi de tampon çalanma detayı da gayet çok güzel. Car Parking'e ve Car Parking 2'ye burada ikisine de puan verebilirim. Lastiklerle alakalı ve de jantlarla alakalı. Biliyorsunuz Car Parking 1'de jantları küçültüp büyütebiliyorduk. Lastikler falan eriyince yani gayet güzel yanlayabiliyorduk arabayla. Car Parking 2'de de offroad lastiği getirmişler. Yani Car Parking 1'de de vardı ama takınca pek fazla o offroad hissini hissedemiyorduk lastikte. O yüzden Car Parking 2'de bunu yapmaları gayet çok güzel olmuş. Ve de Car Parking 2'de çok güzel bir detay var yine. Eğer topraklı bir yoldan, çamurlu bir yoldan geçerseniz de jantlarınız ve de lastikleriniz kirleniyor. Car Parking 1'de yoktu biliyorsunuz. O yüzden de bu kirlenme dolayısıyla da Car Parking 2'ye buradan da puan verebilirim. Car Parking 1'de de biliyorsunuz lastikler eriyordu. Car Parking 2'de de eriyor mu tam olarak bilmiyorum. Ulaştırmada grafik tartışması yapacağız. Car Parking'in en büyük tartışılan olayı buydu zaten. Normal düşük cihazlarda hani grafikler çok kötü gösterirken, grafiği fullesem bile kötü gösterirken iPhone'larda biliyorsunuz çok güzel gözüküyordu. Car Parking 1'deki ayarı ise en yüksek böyle oluyor. Car Parking 2'ye bakacak olursak da zaten adamlar grafik üzerine oynadığı için de, üzerine tamamen yani projelerini sunduğu için de, o yüzden de Car Parking 2 grafik açısından yani cidden yani bilgisayar oyununa benzemiş bu görüntüde. Yani benim grafik olarak puanım zaten bariz bir şekilde Car Parking 2'ye.
Evet, sıradaki karşılaştırmamız ise oyundaki lokasyonlar. Biliyorsunuz Car Parking 1'e bir sürü lokasyonlar geldi. Japon mapleri falan geldi en son güncellemeyle. Car Parking 2 çıktıktan sonra da oyunun her yeri değişti söyleyebilirim açıkçası. Oyuna yeni yerler geldi. Japon maplerini iyice genişlettiler. Yani yeni drag mapleri falan getirdiler. Bayağı bir şeyler getirdiler açıkça söyleyeyim. Yani City 1'e benzeyen aynısını Japon mapinin farklısını getirmişler diyebiliriz açıkça söyleyeyim. Yani o yüzden de Car Parking 2'ye buradan da puan geliyor. Sıradaki karşılaştırmamız ise garajdaki araba sayısı. Bunu çoğu oyuncu tartışmış açıkça söyleyeyim. Parking'de şöyle bir kötülük varmış. Maksimum 3 tane araba satın alabiliyorsunuz slotla. Eğer slotları çoğaltmak istiyorsanız da 100 gold vererek slot açabiliyorsunuz. Bu dünyanın en saçma bir özelliği olmuş. Yani sonuçta adamlar da para kazanacak ama yani istediğimiz arabaları alamamamız yani bayağı bir kötü oldu. Arabaları artık satıp da yeni slotlar açacağız. Yani artık para verip de yeni araba yerleri açarsınız. Orası size kalmış dediğim gibi. Car Parking'de böyle bir sıkıntı yok. Yani zaten istediğiniz arabayı garajınıza tamamen ekleyebiliyorsunuz. Ya hesabı fulllemek için de ya bütün arabaları alan kişiler var zaten. Bunu da başta dediğim gibi konu araba oyunu olacaksa ben garajımda her arabayı isterim açıkça söyleyeyim. Puanımı buradan Car Parking 1'e vermiş olayım. Evet, sıradaki karşılaştırmamız ise hava ayarlama. Hava ayarlamadan kastım yani maksat gece gündüz yapma değil. Bu gece gündüz yapma olayı zaten her iki oyunda olduğu için de bunu es geçiyorum. Ama bizim olayımız bu havanın renkleriyle alakalı. Zaten biliyorsunuz Car Parking 1'e en son sis güncellemesi geldi. Onları falan ayarlayabiliyorduk. Havanın rengini falan ayarlayabiliyorduk. Ama bu Car Parking 2'de olmadığı için de ekstradan bir sıkıntı. Ama yani oyunu grafik kurtardığı için de ya pek fazla oyuncu şöyle düşünebilir. Yani buna gerek yok falan gibisinden düşünebilir ama yani böyle fotoğrafçılar için, klipçiler için olacak olursa da amacım edit olduğu için de ya ben bunu ikinci oyunda da isterdim açıkçası. Ya bu özellik bayağı bir kötü oldu Car Parking 2 için olmaması için. Ya o yüzden de benim burada puanım Car Parking 1'e. Sıradaki karşılaştırmamız ise arabaların kapısının açılma animasyonu. Biliyorsunuz bu birinci oyunda birkaç tane arabalara geldi. Yani zaten çoğu oyuncu buradan da oyuna tekrardan bağlandı diyebiliriz. Her arabanın kapısı açılıyordu. Bagajları, kaputları falan açılıyordu bildiğiniz üzere. Ama bu ikinci oyunda yok dediğimiz gibi. İkinci oyuna bunu sonradan eklerler mi onu hiç bilmiyorum. Eğer eklerlerse de gayet ikinci oyun için çok güzel olabilir. Ama oyunda kapı açma, kapatma animasyonu olmadığı için de Car Parking 2 için büyük bir eksi olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden de benim puanım tekrardan Car Parking 1'e. Evet, bundan sonra araba sesleri var. Araba seslerini açıkça söyleyeyim çok güzel bir şekilde oylayacağız. Her iki oyununda araba sesi var. Şimdi o sesleri birlikte dinlemeye geçelim.
araba sesleri gayet çok güzel. İkinci oyunda bayağı bir düzeltmeler yapılmış. Yani arabaların seslerine kalınlık eklemişler ve gerçek hayatı sunmayı becermişler açıkça söyleyeyim. Bütün arabalar için puanlayacak olursam Car Parking 1'de açıkça söyleyeyim çok relax bir yani araba sesleri var. Yani sakin bir araba sesleri koymuşlar ama Car Parking 2'ye geçince işin rengi değişiyor açıkça söyleyeyim. Daha kalın ve daha gür ya daha canavar bir araba sesleri eklemişler. Drag haritası getirdiler ya, drag için yani bu motor seslerini değiştirmişler de olabilir ama benim kafam daha rahat olsun istiyorsanız Car Parking 1'e girebilirsiniz. Orada araba seslerini gayet dinleyebilirsiniz ama ben böyle yarış seviyorum ya böyle drift'i seviyorum diyorsanız da araba seslerine bayağı bir aşığım diyorsanız Car Parking 2'yi tekrardan önerebilirim. Yani araba sesleri daha da yani çok uğraştıkları için de iki oyuna da puan verebilirim. Tablomuzun sonucu böyle. Ben gayet açıkça söyleyeyim. Yani sonucu tarafsız bir şey yapayım istedim. Ya bazen siz de biliyorsunuz her iki oyuna da aynı puan verdiğim de oldu. Karşılaştırmalar gayet yani adaletli olduğunu söyleyebilirim. Yani adaletli yapmaya çalıştım ve de tarafsız yapmaya çalıştım dediğim gibi. Siz de hangi özellikleri daha çok beğendiniz mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Umarım karşılaştırmayı ve videoyu beğenmişsinizdir. YouTube'un algoritması like'lara göre işlediği için de siz de like atmayı unutmayın. Şimdiden like atan herkese çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda hepiniz hoşçakalın efendim.